Quítale la ropa. Quédate aquí y no te acerques. Veba doktorları. Diğer bir adları kara ölüm hastalığının def edici melekleriydiler. Avrupa'nın eski zamanlarda korkulu rüyası haline gelen kara ölüm veba hastalığının bir tıp doktorlarıydılar. Peki kara ölüm neydi? İşte bu kara ölüm 1346'dan 1353'e kadar 200 milyona kadar insanın hayatını yok eden kayıtlı tarihin en büyük salgınına verilen addır. Bu doktorlar halk tarafından özel olarak kiralanıp kasabaya getirilmekteydiler. İşte o zamanlardan bu zamana kadar doktorlar bu bubonik vebayı halen daha tanımlamaya çalışıyorlar. Bubonik vebanın tanımını yapacak olursak, diğer bir ismiyle uyarcıklı veba, bubonik veba, veba hastalığının en yaygın biçimidir. Hastalığa Yersinia pestis adı verilen enterobakteri neden olur. Bakteri vücuda girdikten sonra 3 ila 8 gün içinde etkisini gösterir. Belirtileri yüksek ateş, üşüme duygusu, baş ağrısı, ishal ve bubo adı verilen lenf bezi şişmeleridir. Veba bir zamanlar dünyanın en korkulan hastalığıydı. Görünüşte durdurulamaz küresel salgınlarda yüz milyonlarca insanı yok edebilirdi ve kurbanlarını ağrılı şişmiş lef yumruları, kararmış cilt ve diğer korkunç semptomlara maruz bırakabiliyordu. 17. yüzyıl Avrupa'sında o dönemde bu doktorlar üstlerine özel pelerini ve kendilerine has belki de uğursuz kıyafet denilebilecek olan siyah takımlar ve kuş gagasına benzeyen özel gaga olarak tanımlanan maskeler takıyorlardı. Yüzlerini ise tamamen o dönemde yine siyah bir maske ve gözlükle kapatıyorlardı. Özellikle yukarıda bahsettiğimiz hıyarcıklı veba yani bubonik veba hastalığında bu elbiseleri mütemadiyen ve devamlı olarak giyiyorlardı. Kostüm genellikle 17. yüzyılda birçok Avrupa kraliyetinin tıbbi ihtiyacını karşılayan bir doktor olan Charles de Lorme'ye atfediliyor oluşuydu. Bu kraliyet insanları arasında Kral Louis ve Marie de Medici'nin oğlu Gaston de Orleans da vardı. Lorme'nin tarifine göre kıyafet, kokulu bal mumu ile kaplı bir ceket, botlara bağlı pantolonlar, sıkıştırılmış bir gömlek ve keçi derisinden yapılmış bir şapka ve eldiven içeriyordu. Veba doktorları ayrıca kurbanları kendilerine dokunmamaları ve dokunmasınlar diye sosyal mesafeye dayalı dürtmelerine veya savuşturmaya yardım eden bir sopa taşıyorlardı. Gerçekten de işleri oldukça zordu. Kurban o psikolojiyle defalarca kez yardım amaçlı veya bunalım psikolojisinde defalarca kez dokunmaya, tutulmaya, sarılmaya teşebbüs ediyordu. 17. ve 18. yüzyıllarda bazı doktorlar kokulu maddelerle dolu gaga benzeri bir maske giydi. Maskelerin diğer bir amacı da onları kokuşmuş havadan korumak için tasarlanmıştı. Veba doktorları, sözleşmeli çalışan bu doktorlar belediyeye bağlı ya da toplumun veba doktorları olarak bilinirlerdi.
genel pratisyenler ayrı doktorlardı. Aynı Avrupa kenti veya kasabasındaki iki doktor aynı anda bulunabilirdi. Fransa ve Hollanda'da veba doktorları genellikle tıp eğitiminden yoksundu ve gözlemci olarak atanırdı. İlginç bir kayıt da bir veba doktorunun hekim olmadan önce aslında bir meyve satıcısı olduğu kaydedilmiş olmasıydı. Tedavi etmelerinin yanı sıra diğer bir görevleri de hastalıktan ölen insanları birer birer kayıt altına alıyorlardı. Avrupa'daki veba doktorları bu kıyafetleri giymesine, fakat İtalya'da bu görüntü o kadar ikonikti ki veba doktoru İtalyan Commedia dell'arte ve karnaval kutlamalarının bir parçası haline geldi ve bugün hala popüler bir kostüm. Aslında veba hayvanlardan insanlara ve pire ısırıkları yoluyla kontamine, sıvı veya doku ile temas ve hapşırma ya da öksürme yoluyla bulaşabilen bakteriler olan Yersinia pestis'ten bulaşmış olmasıydı. Nedeni en nihayetinde ortaya çıkmadan önce 3 korkunç veba salgını insanlığa korkunç tecrübeler yaşattı. Milattan sonra 561 civarında günde 10.000'e kadar insanı öldüren Justinian vebası 1334 ve 1372 yılları arasında Avrupalıların 1/3 kadarını yok eden ve 1879'a kadar aralıklı salgınlarla devam eden kara ölüm ve 1894-1959 yılları arasında Asya'nın büyük bir bölümünü öldüren 3. pandemiydi. Veba doktorları salgın zamanında sayısız birçok vasiyetler için tanık haline gelmişlerdi. Bu doktorlar aynı zamanda ölümden önceki davranışlarla alakalı hastalarına tavsiyeler vermişlerdir. Bu tavsiyeler hastadan hastaya değişiklik gösterirdi ve Orta Çağ'dan sonra doktor-hasta arasındaki ilişki gittikçe artan, karışık bir ahlak yasasına göre yönetilmesine sebep oldu. Sonuç olarak veba doktorlarının kıyafetleri ve yöntemleri çok fazla bir fark yaratmadı. Veba doktorları hemen tanınabilse de hastalık yapıcı mikrop teorisi ve modern antibiyotiklerin yükselişine kadar kostümleri hastalığa karşı gerçek bir koruma sağlamadı. Miasma teorisine dayanarak Fransa'daki bazı veba doktorları dumanın kötü havayı temizlemeye yardımcı olacağı umuduyla maskelerinin içindeki kokulu malzemeyi ateşe veriyorlardı. Bu fikir hiçbir zaman olumlu bir sonuç getirmemişti. Sadece o elbiseden çıkan bir yangın hali, sadece o günden günümüze kadar gelen bir tarihsel korku efektinden başka ne olabilirdi? Vebanın o kadar bulaşıcı olduğu göz önüne alındığında doktorların uzman ekipmanlara ihtiyacı vardı. Ve hiç kimse gerçekten fakir insanları umursamıyordu. Çünkü veba doktorları para ve ücrete tabi özel doktorlar olduğundan sadece parayı ve ödemeyi karşılayabilenleri tedavi ettiğini varsaymak kolay olurdu ama ancak durum böyle değildi. Yoksullar tedaviyi karşılayamıyor olabilirlerdi. Ancak veba o kadar bulaşıcıydı ki zenginler yoksul fakirlerinin onu yakalamasına izin
veremezdi. Çünkü bir zincir misali hep birlikteydiler. İşleri başka kim yapacaktı? Fakirlerin ölmesi demek, onların şaşalı hayatının günden güne yok olması demekti. Bu nedenle veba doktorları hastalık köyünü hastalıktan tamamen yok etme ümidiyle herkesi tedavi etmek için kasaba konseyleri tarafından işe alındı ve paraları kuruşu kuruşuna ödendi. Ücretin iyi ödenmesine rağmen genellikle 3 tür kişi işlere alındı. Yeni doktorlar, özel muayenehanede mücadele edenler ve eğitim almayan ancak denemeye gönüllü olan gönüllüler. Birçok durumda kasabalar ücretsiz ev, masrafların ödenmesi ve emekli maaşı gibi ek yardımlar sağlamıştı bu doktorlara. Sonuç olarak hastaları ücretsiz olarak teknik olarak tedavi eden veba doktorları aslında kazançlı kariyerlere çoktan başlamışlardı. Veba doktoru topluluğu iyi ve kötü, yani vicdanlı ve vicdansız, gaddar uygulamalar yapan bir garip kişisel doktorlardan oluşuyordu. Yani henüz doktor ve doktor oluşumunu tamamlamamış olanlar. Hastalıklı yoksullar, veba doktorlarının tedavileriyle birlikte giderek daha fazla sinir bozucu ve yaratıcı hale geldikçe laboratuvar farelerine kobay olarak kullanımlara dönüştü. Bununla birlikte bu tedavilerin hiçbiri sonunda yardımcı olmadı. Kan alımı. Kötü kanı ya da pis kanı azaltmak için bir damarı kasıtlı olarak kanatmak her zaman popüler bir seçimdi. Elma sosu, hardal veya nane sosu gibi şeyleri yemenin de yardımcı olduğuna inanılıyordu. Birkaç alternatif olarak doktorlar veya öyle gibi görünen kişiler bazı gıda maddelerini soğan, ot, güvercin veya yılan gibi şeyleri alıp doğrayıp hayli saçma ve garip bir karışım ile hastanın yaralarına sürüyorlardı. Hastalar bu doktorlar tarafından bazen arsenik ve civayı derilere ve tene enfekte ederek bu bireyler kasıtlı ve bilinçsiz olarak maruz bırakıldı. Ne de olsa iş çığırından çıkmıştı bir kere. Kobaylık artık bedavaydı. Herkes modern çağda verilerin konuşulduğunu biliyor. İster siyasi bir kampanyanın sonucunu sallamaya çalışın, isterse koronavirüsün yayılmasını durdurun. Kazanacaksanız veriler önemlidir. Görünüşe göre 17. yüzyıl hükümetleri de verilerin önemini fark etti. Çünkü toplanması veba doktoru olmanın en önemli bir parçasıydı. Topladıkları veri türleri şüpheli vakalar, onaylanmış vakalar, ölümler, tedavi edilen hastalar ve daha fazlası. Bu veba doktorlarının işe yarayan terapileri tekrar gözden geçirildi. Etkisiz tedavileri dışlanmaya başlandı. Bu durumun ve tedavilerin, terapilerin insan vücudu üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için otopsi yaptılar. Son anlarında sıklıkla hastalarla birlikte oldukları için veba doktorlarının da vasiyetnameleri
kaydetmeleri ve gerekirse mahkemede ifade vermeleri gerekiyordu. Elbette veba doktorları günümüz dünyasındaki veri toplayıcılarına kıyasla amatörlerdi. Paryalar. Dünyadaki toplumlarda doktorlar neredeyse her zaman yüksek saygınlığa sahiptir. Toplumun en iyi eğitimli üyeleri arasında acılarınızı hafifletebilir ve sevdiklerinizin hayatlarını kurtarabilirler. Bütün bunlar genellikle onları popüler yapar. Veba doktorları için farklı bir hikayeydi. Enfekte olanlarla çok fazla zaman geçirdiler. Ki bu genellikle doktorların da hastalanmasına neden oldu. Diğer insanlar onlarla sosyalleşmeye karşı dikkatliydi. İstihdam edildiğinde bu doktorların halkla karışmasına izin verilmedi. Ayrıca hastaları tedavi ettiklerinde uzun bir süre kendi kendilerini karantinaya almaları gerekiyordu. Bundan sonra bile genellikle dışlanmış olarak muamele gördüler. Veba doktorları kurtardıkları köylerin sokaklarında dolaşmak veya yeni bir hayata başlama umuduyla uzaklaşmak için yalnız kaldılar. Veba doktorları genellikle iyi eğitimli, iyi ücretli, iyi sevilen, iyi bilinen kişiler ya da tamamen korkunç doktorlar olsalar bile muhtemelen oldukça zengin ailelerden geliyorlardı. Siyasi sınıfı ve seçkinleri ele aldılar ve yasal işlemlerde bulundular. Açıkçası veba doktorları önemli insanlardı. Bu yüzden çok sayıda insanın kaybolması çok sıra dışı bir durumdu. Yüzlerce yıl önceki tarihsel kayıtların her zaman boşlukları olsa da bunlar genellikle yoksullarla ilgilidir. Toplumun daha zengin üyelerinin bankalarda, tapu kayıtlarında, mahkemelerde ve bu gibi her türlü kaydı vardı. Veba doktorları iyi belgelenmiş ve tecrit şartlarını ihlal etmediklerinden emin olmak için dikkatli bir göz altında tutulmuştur. Buna rağmen zaman zaman ortadan kaybolurlardı. Bazı veba doktorları fidye için kaçırıldı. Ancak bu kişiler hızlı bir şekilde geri döndüler. Diğerleri sadece dünyadan silinip gitti ya da kayboldu. Başka bir şehirdeki insanları tedavi etmek için kaçmış, vebadan ölmüş ya da kaçırılmış olabilirler. Muhtemelen bu üçünün bir kombinasyonudur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler.